Her canlının desteğe ihtiyacı vardır. Onun için evde domates yetişir mi'nin cevabı işte bu videoda. Evet, evlere domates yetişir. Yeter ki isteyin yani. Bu bakın Polonya soğuğuna rağmen 2 Ekim'de ilk domatesimiz kızardı artık. Kıpkırmızı gözükmekte. 28 Ağustos. Şu anlık 6 adet salkım mı denir? Salkım var. Şu gözükende 3 tane var ufak. Diğerleri de yavaş yavaş olacaklar. Şu bir. Şurada gözüken var. Şu anda onlar da görecekler. Şu anki gözüken 6. Evet, bunların dışında şöyle gördüğünüz yeni yetişenler var. Evde domates fidanı yetiştirmek çok kolay gördüğünüz gibi. Bunları bir sonraki adımda da şöyle yapabilirsiniz. Tuvalet kağıtlarının kartonlarını atmayıp biriktirirseniz böyle bitkileri yetiştirmek için kullanabilirsiniz. Bu tuvalet kağıdı kartonlarında çok güzel gelişme gösteriyorlar. Sonra hatta onları çıkarmadan toprağa ekebilirsiniz. Buradan bir sonraki aşama gördüğünüz şöyle oluyor. Mesela şu en soldaki balkonda kalmıştı uzun bir süre. O daha çok hava aldığı için daha çok gelişti ama artık şu an havalar soğuduğu için ben bunları içeri aldım. Tabii bunlara bir de böyle destek yapmak lazım. Desteklemezseniz yıkılır gider. Bu domatesin bu kadar gelişmesinin sebeplerinden birisi de bu saksının içinde çok miktarda yumurta kabuğu var. Biliyorsunuz yumurta kabukları kalsiyum kaynağı. Onları eğer atmayıp biriktirirseniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Mesela yıkayıp fırına attıktan sonra toz haline getirip keklerin bile içine serpen var, yani kek hamurunun içine bile serpiyor insanlar. Kalsiyum kaynağı olduğu için. Bakın mesela bunların altında ben daha fazla yumurta kabuğu koymuştum. Ve bunlar gerçekten çok hızlı şekilde büyüdüler. Şimdi bildiğiniz gibi yumurta kabuklarının %95'i kalsiyum karbonattan oluşuyor. O zaman siz peki bunları neden çöpe atıyorsunuz? Tek bir yumurta kabuğunda 2 gram kalsiyum vardır. Bunları çöpe atmak ne kadar mantıklı, ben şu an size sormak istiyorum. Peki Doruk ne yapacağız diyorsanız, efendim şöyle yapacaksınız. Bunları suda kaynatıp bakterilerden arınmasını sağlayacaksınız. Bu işlemden sonra onları fırın tepsisine koyup 100 derecede 10-15 dakika kadar ısıtıp daha kırılgan hale gelmelerini sağlayacaksınız. Ve sonra onları mesela isterseniz evde ekmek yapıyorsanız ekmek yaptığınız hamura ya da pizza yapıyorsanız evde pizza yaptığınız hamura koyabilirsiniz. Veya böyle mikserde onları karıştırıp su ile beraber böyle bitkilere verirseniz bitkilerdeki gelişimi olumlu yönde inceleyebilirsiniz. Burada limonlar vardı bu arada, onu da göstereyim. Bunları birkaç ay önce, bir 6-7 ay önce mi herhalde bir saksı değişimi yapmıştık. Onların da eski halini görebilirsiniz diğer videodan. İleriki günlerde bu yumurta kabuklarının nasıl toz haline getireceğiniz, nasıl sağlıklı hale kullanabileceğinizle alakalı bir video yapacağım. O videoyu da görmek için abone olup bildirim zilini açarsanız bildirim zili sayesinde haberdar olursunuz. Şurada balkonda da bir tane var. Ama belki bunu soğuk diye belki bunu içeri alabilirim. Çünkü artık soğuklar başladı Polonya'da. Bu içeride belki daha iyi olacaktır. O da normalde şöyle bakın gözüküyor. O tuvalet kartonunda gelişenlerden birisi şu an bu halde. Şu sağ tarafta gözüken domates. Soldaki de biber.
Üstünde bir tane biber var. Bakalım bu ne kadar büyüyecek. Bu normalde geç kaldı. Şu en ufak gözüken limon fidesi. Bunlar hep şeyden, çekirdekten. Bunlar yavaş yavaş büyüyecekler burada. Şu anki kırmızı domateslerdeki gibi bunları da iple bir yere sardıracağız. Evde domates yetişir mi'nin cevabı işte bu videoda. Evet, evde domates yetişir. Yeter ki isteyin yani. Bu bakın Polonya soğuğuna rağmen evde domates olduğunu görüyorsunuz. Bunlar çeri domatesler. Küçük. Şurada 4 tane daha var. Bunlar da kızaracaklar. Artı burada bir tane. Bu koca bitki 8 tane vermiş oldu ama daha fazla verir miydi? Verirdi. Bakın şurada mesela meyve yapmayan çiçekler. Bunlar da yapabilirdi. Bakın mesela buradaki salkımda 3 tane oldu. Bu salkımda bir tane oldu. Bu salkımda 4 tane oldu. Yani bunlar kızarınca çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın mesela şuradaki çiçekte de bunlar meyve yapmalı. Şu yukarıda da gözüken 2 tane daha var. Ama yine de şu çok hoş bir görüntü yani. Evin içinde domates olması. Ve yani güneş olmamasına rağmen yine kızardı. Hani evde olur mu? İşte bakın oluyor. Her canlının desteğe ihtiyacı vardır. Onun için bitkilerde de böyle destek yapacaksınız. Ona saracaksınız şöyle. Onlar sonra güzel güzel gelişimini gösterecekler. Çünkü bunları böyle desteklemezseniz kırılırlar. Özellikle burada da. Bundan sonrasında gelişim güzel güzel devam edecek. Çanak yaprakları keseceğiz. Artık bundan da işimiz yok. Domateslerin daha hızlı gelişmesi için bunları kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu süreden sonra gelişim çok daha güzel olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere.